Türk Silahlı Kuvvetleri havada, karada ve denizde düşmana göz açtırmıyor. Yaklaşık 140 yıl önce iki denizaltı ile ilk denizaltı faaliyetine başlayan Türk donanması, bugün bölgesindeki en etkili güçlerden biri haline geldi. Karanlık sularda sessizliği ve atış gücüyle düşmana korku, dosta güven veren denizaltılara yenileri ekleniyor. Proje kapsamında havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 6 adet U-214 sınıfı denizaltı gemisi için üretime başlandı. Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen denizaltılardan biri ise geçtiğimiz Aralık ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle başarıyla havuza indirildi. Ayrıca aynı törende projenin 5. denizaltı gemisi olan TCG Seydi Ali Reis'in de ilk kaynak töreni gerçekleştirildi. Yeni tip denizaltı projesi bugüne kadar müşterek olarak gerçekleştirilen en büyük denizaltı inşa projesi olarak adlandırılıyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın reis sınıfı denizaltı olarak adlandırdığı denizaltılar, %80 oranında yerli katkıyla üretiliyor. 2,7 milyar dolarlık proje kapsamında 214 sınıfı 6 modern denizaltı kademeli olarak 2027 yılına kadar Türk donanmasının envanterine katılacak ilk teslimatı ise önümüzdeki yıl Deniz Kuvvetleri'nde yapılması planlanıyor. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olan denizaltılar, dünya genelinde nükleer tahrikli denizaltılardan sonra en stratejik denizaltı gemileri olarak biliniyor. Hidrojen yakıt hücresi teknolojisiyle geliştirilen denizaltılar, bu özellikleri sayesinde su satına çıkmaksızın 21 gün kesintisiz deniz altında hareket edebiliyor. Askeri uzmanlarsa savaş anında bir denizaltının 3 hafta yüzeye çıkmadan saklanmasının olağanüstü stratejik bir kabiliyet olduğuna dikkat çekiyor. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip denizaltı gemileri, suyun altındayken gücünü elektrik üretiminden veya akülerden alıyor. Bu sırada dizel motorlar kullanılmadığı için, personelin hava ihtiyacı dışında dizel motor için havaya ihtiyaç duymuyor. Denizaltı savunma harbi için kritik öneme sahip olan düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltı gemileri, 68 metre uzunluğunda, 13 metre yüksekliğe, 1690 ton yüzey deplasmanına 20 knot azami hıza, 1250 deniz mili menzile, 260 metre görev derinliğine sahipken, 27 kişilik mürettebat kapasitesi ile 84 günde görev icra edebiliyor. Bu özelliğiyle yeni nesil denizaltılar, yakıt ikmaline de gerek olmaksızın okyanus açarak Amerika'ya gidip geri gelebiliyor. Sessiz seyir yapma kabiliyeti ile dikkat çeken reis sınıfı denizaltılar, Türk donanmasının muharebe etkinliğini artıracak. Denizaltılar, 4'ü subharpun ateşleme kabiliyetine sahip. 8 adet 533 mm'lik torpido kovanıyla da silahlandırılıyor. Seri üretimine başlanan Atmaca Milli Gemi Savar Füzesi'nin denizaltı versiyonu da, reis sınıfı denizaltılarda kullanılacak. Öte yandan Aselsan tarafından üretilen yüksek teknolojiye sahip kompozit radar soğutucu üründe reis sınıfı denizaltıların periskoplarına kaplanıyor. Denizaltıların gözü olarak nitelendirilen periskoplar, emniyetli mesafelerden hedefe görünmeden denizaltıların görev yapmasını sağlıyor. Periskopların görüntü almak için yüzeye çıktığında düşman tarafından görülmemesi hayati önem taşıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının düşman radarları yakalanmadan görevlerini icra etmesini sağlayan düşük görünürlük teknolojileri, başka ülkelerle paylaşılmayan milli hazine statüsünde stratejik öneme sahip bulunuyor. Bu nedenle düşük görünürlük teknolojisinin veya nitelikli düşük görünürlük özelliğine sahip ürünlerin yurt dışından temini mümkün olmuyor. TCG Piri Reis'in donatım ve test faaliyetlerinin yaklaşık 2 yıl sürmesi, 2022 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. Geriye kalan denizaltılardan TCG Hızır Reis 2023, TCG Murat Reis 2024, TCG Aydın Reis 2025, TCG Seydi Ali Reis 2026, TCG Selman Reis ise 2027 yılında envantere girecek.
Türkiye yeni tip 6 denizaltı ile birlikte dünyanın sayılı güçlü donanmalarından birine sahip olacak. Denizlerde radarlara yakalanmadan sessiz sedasız hareket edecek. Denizaltılar, istihbarat ve keşiflerin yanı sıra gemilerin güvenliğini de sağlayacak, olası tehditlere karşı oysa dünyadaki en yıkıcı güce sahip silah platformlarına sahip olması nedeniyle sahadaki tüm dengeleri değiştirecek. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında Havelsan tarafından geliştirilen denizaltı bilgi dağıtım sistemi ile reis sınıfı denizaltıların daha emniyetli seyir yapması ve harekat görevlerini en etkin şekilde icra etmesi mümkün olacak. Havelsan mühendisleri tarafından özgün olarak geliştirilen denizaltı bilgi dağıtım sisteminin DBDS 6. ve son ürünü TCG Selman Reis denizaltısına monte edilmek üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na sevk edildi. Üretim ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlanan son ürününün teslimatıyla yeni tip denizaltıların kalbi olarak nitelendirilen sistemlerin tamamı Türk donanmasına teslim edilmiş oldu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen proje kapsamında ilk denizaltı için DBDS geliştirmesine Eylül 2011'de başlandı. DBDS sistemlerinin geliştirme, üretim ve testleri için Havelsan'da 9 yıl boyunca mühendis, teknisyen ve uzmanlardan oluşan bir ekip görev yaptı. Ağırlıklı olarak gömülü yazılım, elektronik ve donanım mühendislerinin görev aldığı projede sistem, mekanik, konfigürasyon, üretim, kalite, test mühendisleri, proje izleme, entegre lojistik destek, risk uzmanları ile proje müdürü ve teknik yöneticiler önemli katkılar sağladı. Bu proje öncesinde denizaltıların en hayati fonksiyonlarından biri olan silah, sensör bilgi dağıtımı yabancı sistemlerle gerçekleştiriliyor ve önemli bakım idame ve modernizasyon güçlükleri yaşanıyordu. TCG Piri Reis, TCG Hızır Reis, TCG Murat Reis, TCG Aydın Reis, TCG Seydi Ali Reis ve TCG Selman Reis denizaltıları için yürütülen DBDS projesinde tüm teslimatlar zamanında ve tam performans sağlanarak gerçekleştirilmiş oldu.